Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ebruli Hırkam'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Keyifli seyirler diliyorum. Hırkamızın bütün motiflerini birisi yana doğru gidecek şekilde çizgilerimiz, birisi de dikine doğru gidecek şekilde bir öyle bir böyle koyuyoruz. Ama aynı renklerin yan yana gelmemesine özen göstererek ön ve arka parçaları birleştiriyoruz. Daha sonra kollarımızı da bu şekilde birleştireceğiz ve aralarını teker teker önce birer tane örnekte şöyle göstereyim hemen. Görüyorsunuz. Önce böyle bir parçayı birleştireceğiz. Daha sonra bir üstünü birleştirip daha sonra da yukarıya doğru üçünü birden 6 parçayı birleştirmiş olacağız. Ve ben şimdi size iki parçayı birleştirmeyi nasıl yaptığımı hemen kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi şurada eklenmiş iki motifimi görüyorsunuz. Bütün hırka boyunca yaptığımız işlemi size kısaca anlatayım. Her motifimiz eşsiz, hepsi farklı başlayıp farklı bitiyor. Tonlar değişiyor, renkler değişiyor. Ne yapıyoruz şimdi? Bunu bir tanesini yatay, bir tanesini dikey bir şekilde yerleştirip aradan ekliyoruz ve sonra şöyle bir bakıyoruz. Hangisi daha uygun olur diye şöyle bir inceliyoruz. Şuradaki renkleri yakın bulduğum için ben bunun şuraya, bunun da buraya olmasını tercih edeceğim ve başlıyoruz eklemeye. Bir taraftan başlıyoruz. Şöyle yapmam daha doğru olacak. Bunu da şöyle yapmam daha doğru olacak. Çünkü buradan başlayıp buradan bitirmişim ve bunların hepsini aynı yönden başlayıp aynı yönden bitirmeye dikkat edersek son hırkaya bakışımızda genel bir bakışta göze daha hoş gözükecektir. Şimdi gelelim beraberce eklemeye. Şöyle birazcık daha kameramı yaklaştırayım ben. İpimi iki kat yapıyorum. Ben burada mat ipleri tercih ettim. İstiyorsanız bir canlı bir mat veya her ikisinde canlı renk tercih edebilirsiniz. Eğer arada canlı renkleri tercih ettiyseniz lastik kısmını da aynı yapmanızı tavsiye ederim. Arada bu ekleme bölümünde bir mat bir canlı tercih ettiyseniz de lastiği artık hangisini tercih ediyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi başlarken burada ben bir ve iki tane zincir atıyorum. Şöyle bir zincirim var ve burada başlıyorum tek katlarından alarak ilmek kaydırma ile birleştirmeye. 2 kat ipim var ve şu an ben 3,5'u kullanıyorum. 3 ile örmüştüm motiflerimi. 3,5 numara tığımı kullanıyorum. Ve her bir yuvanın tek tarafından alarak ilmek kaydırmamı yapıyorum. Eğer bu motiflerimizi her seferinde sayarak gittiyseniz hiçbir şekilde problem olmuyor. Ama olur, insanlık halidir, bazen saymayı kaçırabiliriz. Diyelim ki şimdi şöyle baktığımızda benim motiflerim denk gelecek. Diyelim ki bir tanesi büyük oldu, bir tanesi de iki tane trabzan küçük yapmışız. Orada ne yapacağız? Diyelim ki şunu ben küçük yaptım, şunu büyük yaptım. Hemen orada küçük yaptığımızı yine aynı şekilde tek alırken karşıdakine bir tane atlayarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Sonra bir miktar daha ördükten sonra aynı işlemi yaptığımızda şu köşelerimiz denk geliyor. Bu basit bir şey ama yeni başlayanlar için bir öneri. Bunu birçok yerde yapabilirsiniz. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük geldiğinde böyle ara ara bir tanesini atlayarak giderek eşitleyebilirsiniz.
Şimdi görüyorsunuz hep tek taraflardan ala ala ekliyorum ve köşeye kadar aynı işlemi yapacağım. Bu noktaya geldiğimizde de 2 zincir atıyorum ve şöyle birazcık pay bırakarak ipime hemen kesiyorum. Şimdi beraberce şurayı da sıkılaştıralım. Eğer ipiniz kaygan bir ip değilse tek zincirle de bu konuyu halledebilirsiniz, şu başı ve sonu. Ama benim ipim biraz kaygan olduğu için ben 2 atmayı tercih ediyorum. Şimdi beraberce arayı da nasıl yapacağımı kısaca anlatayım size. Bunu da ne yapıyorduk? Bir tanesi bu tarafa, bir tanesi bu tarafa şeklinde yaptıktan sonra şu iki bölümün karşılıklı gelmesine dikkat ediyoruz ve başlıyoruz. Buradan yukarıya kadar aynı işlem, 2 zincir çekip ekliyoruz. 2 zincir çekip şu noktada da koparıyoruz. Ve daha sonra bu haldeyken beraberce manşeti nasıl güzel bir şekilde kol ağzına oturtacağımızı anlatacağım. Çünkü şöyle bir durum var. Benim buradaki motiflerim 20 santime 20 santim. Yani bir kenarı 20 santim olan kareler. Dolayısıyla benim kolum 40 santim ve 40 santim benim bileğim için çok büyük bir manşet. Ama eğer istiyorsanız öyle bol bir kol ağzı olsun istiyorsanız o da çok güzel olacaktır. Ama ben bunda tercih ettiğim birazcık daha koluma yakın olan bir manşet. O yüzden şöyle manşetimi de alıp geleyim. Şimdi görüyorsunuz şöyle üstüne manşetimi ölçtüğümüzde baya bir fark var. Bu aradaki farkı nasıl yedireceğimizi anlatacağım. Hemen şu bölümü ekliyorum ve buluşuyoruz. Şu görünümü yapabilmek için şöyle iyice de örgümü açayım. Görüyorsunuz yine tek katlardan alarak yaptım. Ama buradaki ipim benim 2 kat. Şimdi geldik efendim lastiğimizi yapmaya. Bunun için 9 zincire ihtiyacımız var. Burada ben ipimi 2 kat yaptım. Bizim 2 tane ebruli ipimiz vardı biliyorsunuz. Bir tanesi daha mat olan, bir tanesi de daha canlı renklere sahip olan 2 tane ebruli ipimiz vardı. Ben mat olan 2 ebruli ipimi birleştirdim. Eğer istiyorsanız canlı ve mat iplerimizi birleştirerek de yapabilirsiniz. Veya istiyorsanız tek kattan da yapabilirsiniz. Şimdi ben 9 tane zincirimi çektim. Bir tane dönebilmek için çekiyorum. Ve buraya normal bildiğimiz sık iğneleri yapıyorum. Bu arada tabii ki tığ numaram da değişiyor. Çünkü ipimin kalınlığı bayağı bir değişti. Burada her bir zincirimin içerisine bir tane normal dolamadan yapmış olduğumuz klasik sık iğneden yapıyoruz. Ve bu bizim hırkamızın ön ve yakasının kenarına geçecek olan lastiğimiz olacak. Hemen sayıyorum şurada 2, 4, 6, 8, 9 ve köşede bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burada ne yapıyoruz? Hemen şöyle elimi de iyice yaklaştırayım size. Şu arkada V gibi gözüken bölümün arkasındaki taraftan giriyorum ve normal sık iğneler yapmaya devam ediyorum ve görüyorsunuz hemen görüntümüz değişiyor. Ve yine köşeye geldim. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve aynı işlemi tek taraftan alarak bütün bir yaka ve önler boyunca devam edeceğiz. Ve şurada da size etek ucuna da yapmış olduğum lastiği göstermek istiyorum. Bu bayağı bir uzun bir lastik olacak. Devam edeceğiz onu. Hemen göstermek istiyorum. Burada ön arkayı birleştirdim.
bir lastik ördüm. Etek ucum boyunca bir lastik ördüm. Görüyorsunuz burada. Bir uçtan başlıyor, önden başlıyor, arkada devam edip önde tekrar bitiyor. Böyle bir lastiğimiz var. Bu ördüğümüz lastiği de şuradan başlattığımızı düşünün. Şöyle başlıyor. Önü, yakayı ve tekrar önü dolanıp diğer uçta bitecek. Ölçü ölçe gideceğiz. Herkes kendi hırkasını ölçüp gidecek ve daha sonra şurada yapacağımız bir işlemimiz var. Onu size gösteriyor olacağım ve daha sonra da ilmek kaydırma yapacağız. Ben şimdi buradaki lastiğimi bitiriyorum ve yapacağımız işlemi gösteriyorum. Daha sonra da devam ediyoruz. O noktada buluşalım. Evet, manşetimi ördüm geldim. Hem etek ucunda hem de ön bölümde olan lastiğimi de aynı şekilde örmüştüm. Burada görüyorsunuz, ben şöyle kolumu koyduğumda şöyle bir manşet genişliğim var. Burayı herkes kendisine göre ayarlayacak arkadaşlar. İstediğiniz genişlikte dar veya bol ayarlayabilirsiniz. Zevkinize göre değişen bir bölüm burası. Burada ölçü vermeyeceğim. Şimdi gelelim. Bu manşetimizi kolumuza ekleyebilmek için yaptığımız bölüme başlayalım. Köşede bir zincir çekiyorum. Ve şurada gördüğümüz ilk yuvaya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şuradaki yuvaya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şuradaki yuvaya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şuradaki en yüksek noktadan şuradaki en yüksek noktaya kadar şurası ve şurası olmak üzere 2 tane sık iğne yapıyorum. Böylece ben bu sık iğnelerle kolumu veya bedenimi istediğim şekilde ilmek kaydırma yöntemi yaparak veya istiyorsanız sık iğne yaparak da birleştirebilirsiniz. Ben ilmek kaydırma ile birleştirdim. İlmek kaydırma yaparak istediğimiz bölüme ekliyoruz. Manşette ve diğer lastiklerde de şu bölümü ben böyle bırakmayı tercih ettim bu sefer. Bazen bu tarafı da şöyle yapıyorum. Ama bu sefer böyle kalsın istedim. Şimdi ben manşetimi bitirdikten sonra beraberce nasıl eklediğimizi de göreceğiz. O noktada buluşalım. Manşetim hala ipte ve tığda takılı. Kolumu 4 parça şeklinde ekledim. Bu benim için yeterli. Eğer yeterli değil diyorsanız, daha geniş bir kol istiyorsanız 3 ekleyebilirsiniz. Şimdi burada ben kolumun orta bölümü şurası benim. Herkes kendine göre orta bölümünü işaretlesin. Ve şimdi burada da manşetimin tam orta bölümünü işaretleyeceğim. 2'ye katlıyorum. Ortadan bir ip ile işaretimi şöyle bir bolca alıyorum. Neden bolca aldığımı da şimdi hemen anlayacaksınız. Şurada bakayım ben bir, sığıyor mu? Birazcık daha kaldırayım. Neden bu işlemi yaptığımızı anlamamız gerekiyor çünkü. Şimdi burada görüyorsunuz, ortadan ortaya işaretlediğimde benim manşetim bayağı bir yanlardan büyük bir kola eklenecek şimdi. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen tığımı alıyorum. Orta bölümdeki işaretimi siz göresiniz diye takmıştım. Şuradaki ipimi şuradan geçirip bir şöyle zincir çekerek bunu buraya sabitliyorum. Bunun amacı nedir? Bu tam orta bölüm kaymasın. Şuradaki bölümleri de yedire yedire geleceğimiz için orta bölüm hiçbir şekilde sağa sola oynamasın diye yapmış olduğum bir işlem. Dikişte de bu böyle yapılır. Eğer küçük bir kol takılıyorsa ortaya bir adet iğne veya iplikle dikilir. Daha sonra toplu iğne ile işaretlenir veya
Daha sonra da yanlardan büzgüler, pililer yapılarak bu işlem kola yapılır. Koluma bu şekilde ilmek kaydırma yapacağım. O yüzden manşetimi de hemen şöyle ikiye katlıyorum. Az önceki işlemleri daha rahat anlayabilmemiz için yapmıştım. Kolumu ikiye katladım. Şuradan tığımı takıyorum ve şu ipi kolumun tam ortasından geçirdim. Sımsıkı bir şekilde bir tane zincir yaptım ve hemen şuradan başlayarak kolumdaki ilmek kaydırmaya geçiyorum ve buradaki ilmek kaydırmamı 3,5 numara ile yapacağım. Biraz bol bol yapacağım ki şuradaki bölüme uysun. Ve burada başlıyorum ilmek kaydırmamı yapmaya. Burada yaklaşık olarak bir 1-2 santim normal yapıyoruz. Yani bir bu taraftan bir bu taraftan karşılıklı olarak yuvalarımıza giriyoruz ve normal ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Şöyle bir yaklaşık 2-2,5 santimden sonra bir tane buradan yine hemen yandaki yuvadan aldım manşetten. Karşıdan kolumdan bir tane atlayıp ikinciyi alıyorum. Sonra bir tane normal şekilde alıyorum. Karşıdakinde normal şekilde alıyorum. Bir tane bir atlayarak alıyorum. Böylece kolumuzu yavaş yavaş yediriyoruz. Bir normal, bir tane de bir atlayarak. Bu atlama işlemini sadece kolda yapıyoruz. Manşette yapmıyoruz. Sonda yine 2-2,5 santim normal bir şekilde ekleyeceğiz. Ortaya kadar geldik. Bir normal alarak, bir tane de bir atlayarak geldik ve tam ortadayım. Şurada biraz iplerim karıştı ama problem değil. Burayı da alıyorum ve hemen size göstermek istiyorum. Şimdi tam ortadayız, şu çizgideyiz. Görüyorsunuz, kolumuza manşetimizi gayet güzel eklemiş bulunuyoruz. Şimdi ben burayı da aynı şekilde yaptıktan sonra ne yapacağım? Şuradan ipimi takıp kolumu olduğu gibi aynen şuradaki gibi ekleye yukarıya kadar gideceğim. Daha sonra aynı şekilde kol evlerimde de birer kare bırakmıştım ben. Bunu katlıyoruz ve kol altından başlayarak tekrar kol altında bitirerek kolumuzu da bedene ekliyoruz ve bluzumu tüm eklemelerini yaptıktan sonra detaylarda buluşuyoruz. Hırkamın lastiklerini, etek ucundaki lastikler dahil, kol ağzındaki lastikler dahil hep ne yaptım? Şuradaki motifimizin ne yapıyorduk? Tek katından alarak şuradaki bölümünü alarak ekliyorduk. Ama ben bu lastiklerin hepsini 2 kat ekledim ve şu an ben neredeyim? Kolumu bedene ekleyeceğim ve bunun içinde burada yine ben 2 katı alacağım. Çünkü burada kolu giydikten sonra açılmalar olsun istemiyorum. Daha net bir görüntü olsun istiyorum. O yüzden de hemen şurada diğer kolumu ekledim. Onu da göstereyim size. Şurada görüyorsunuz. Böylece daha güzel bir görüntüm oldu. Şimdi buradakiler de güzel. Evet, çok hoş. Ama şurada daha bir giydikten sonra ayrık ayrık durmasını istemedim. Daha hoş bir görüntü olsun istedim. Şimdi ben kol altındayım ve buradan başlayarak
şuradan başlayarak ekleyeceğim ve şu noktada bitireceğim. Daha sonra hırkamın detaylarını konuşuyor olacağız. Evet efendim, detaylarla karşınızdayım. Ebruli hırkamızla ilgili detaylarımıza geliyoruz. Şimdi bizim hırkamız karelerden oluşuyordu ve bu kareleri tığımız ile yapmıştık. Ve kaç karemiz vardı? Ön ve arkada toplamda 15 tane karemiz var. 3 tane ön bedende, 3 tane diğer taraftaki ön bedende, toplam 6 tane ön bedende ve arkada da 3'e 3 yaptım ben. Bunu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. Arkada da benim hırkamda 9 tane motifim vardı ve kollarda da 4 tane motifim vardı. Bir kol için 4 çarpı 2, toplamda 8 tane motif gerekiyordu benim kollarım için. Burada birer motifle omuzları birleştirdik ve arkada bir motif kalıyor. 20 santim yaka boşluğumuz kalıyor ve kol içinde, kol evlerimiz içinde birer tane motifimiz kalıyordu ve daha sonra omuzları birleştirdiğimizde buraya da kolumuzu eklemiştik. Bizim hırkamızın ön ve arka yüksekliği aynı 60 santim. Etek ucumuzda toplamda 5 motifimiz var. Şuradaki bölümü de biraz geniş çizmişim. Kusura bakmayın. Şuradaki etek ucumuzda 100 santimdi. İpim merserize ip arkadaşlar. Daha önce de bu iplerle değişik şeyler örmüştüm bu kanalda, biliyorsunuz. 2 tane şuradaki renkli olandan, bir tane de şuradaki mat olan renklerden bir kıyafet, bir bluz örmüştüm. Tığım 3 numara motiflerde kullandım. 3,5 numara araları şöyle ilmek kaydırmalar ile birleştirebilmek için kullandım. Ve 4 numarada lastik örebilmek için kullandım. Kaç kilo geldiğini hemen birazdan tartacağım. Onu orada yazmayı unuttum. Ve şurada biz ön için, ön artı yaka için birlikte ördüm lastiğimi. 120 santim ön için, 60 120 artı yaka için 20 santim ördüm. Toplamda 140 santim bir lastiğim vardı önde. Etek ucu için 100 santim lastik yaptım. Kol için, kollarım benim genişliği 40 santim ama ben 25 santim bir lastik yaptım. Geri kalanını beraberce biliyorsunuz yedirmiştik. Lastiklerimin eni 8 santim. Ve geriye ne kaldı? Hemen şurada bakıyorum. Bu örgüyü ebruli renklerle örmenizi tavsiye ediyorum. Geriye evet, hemen kilomu tartıp geliyorum. Evet, hemen tartma işlemini de gerçekleştirdim ve geldim. Şuraya da kaç gram gittiğini hemen yazıyorum. 555 gram ip kullanmışım arkadaşlar. Bu benim mevsimlik bir hırkaydı. Eğer istiyorsanız daha kalın bir iple de kış için örebilirsiniz. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Keyifli örmenizi ve keyifli günlerde giymenizi temenni ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.